1940 New York. Mesai için Con Edison elektrik santraline gelen işçiler pencere pervazına doğru baktıklarında hayatlarının şokunu yaşadılar. Pervazda bir tane bomba duruyordu. Şeker ve el feneri pillerinden yapılmış bir ateşleme mekanizmasına sahip barutla doldurulmuş pirinç bordan oluşan bir bomba. Bomba ahşap bir alet kutusunun içerisine monte edilmişti. İşçiler dakikalar sonra bunun bir şaka olduğunu düşünmeye başladılar. Ancak bu bir şaka değildi. Onlar da çok geçmeden bunun farkına vardılar. Polisler şirkete geldiğinde bomba hala patlamamıştı. Bomba imha ekibi bombayı etkisiz hale getirdiğinde içinde FP imzalı bir not olduğunu gördü. Notta "Dolandırıcı Edison, bu sizin için" yazıyordu. Müfettişler bombacının bombayı patlatmak istemediğini düşünüyorlardı. O sadece bir mesaj vermek istemişti. Çünkü eğer bombayı patlatmak gibi bir amacı olsaydı bu notu yazmazdı. Patlayan bir bomba bu notu yok ederdi. Eylül 1941'de aynı şirketin karargah binasının sadece 5 blok ötesinde başka bir bomba daha bulunmuştu. Bu da aynı diğeri gibi bir ateşleme mekanizmasına sahipti. Sokakta öylece duruyordu. Üzerinde diğerinin aksine herhangi bir not bulunamadı. Ve çok geçmeden de bu bombanın sahte olduğu anlaşıldı. Polis raporlarına göre bombacı muhtemelen bir polis memurunu görmüş ve bombanın fitilini ayarlayamadan olay yerini terk etmişti. Aralık 1941'de, yani ABD 2. Dünya Savaşı'na girdikten kısa bir zaman sonra polislere büyük harflerle yazılmış bir mektup geldi. "Savaş süresince hiçbir bomba yapmayacağım. Vatansever duygularım beni buna zorladı. Ama daha sonra Con Edison'a adaleti bizzat getireceğim. Onlar hataları için ödeme yapmalı." Bombacı gerçekten de sözüne sadık kalmıştı. Hatta 2. Dünya Savaşı bittikten sonra da herhangi bir teşebbüsü olmamıştı. 1941 ile 1951 yılları arasında hiçbir yere bomba yerleştirmedi. Bunun yerine karakollara, gazetelere ve Con Edison şirketine mektup ve kartpostallar gönderdi. Mektupları inceleyen uzmanlar G ve Y harflerinin farklı bir şekle sahip olduğunu, bombacının muhtemelen Avrupa'da eğitim görmüş olabileceğini düşünüyorlardı. Son bombanın üzerinden çok uzun yıllar geçmişti. İlk bombanın yapım teknikleri de düşünüldüğünde adamın orduda görev yapan birisi olması çok muhtemeldi. Bombacının sonraki hedefleri kamu binaları, telefon kulübeleri ve tuvaletler gibi yerler olacaktı. 29 Mart 1951'de New York'taki tren istasyonuna gelen yolcular ürkütücü bir sesle irkildiler. Bombacı ilk kez bir bomba patlatmıştı. Patlama sonunda kimse yaralanmadı. Sadece istasyonun birkaç yerinde hasar oluştu. Nisan 1951'de New York Halk Kütüphanesi yakınındaki bir telefon kulübesi bombacının hedefi olmuştu. Bu saldırıda da kimse yaralanmadı. Ağustos ayında New York'taki tren istasyonu yakındaki bir telefon kulübesinde patlama yaşandı. Yine ölen ya da yaralanan kimse olmamıştı. Polisler bunu çocukların ya da bir şakacının yaptığını düşündüklerinden olayın üzerine pek gitmediler. Daha sonra Con Edison binasındaki bir telefon kulübesine bir bomba daha yerleştirildi. Bomba patladı, ölen ya da yara alan kimse olmadı. Ayrıca aynı şirketin başka bir bölgedeki binasına patlamayan bir bomba daha postalanmıştı. 22 Ekim 1951'de New York'taki bir gazeteye şu mektubu yollamıştı. "Bombalar Con Edison şirketi bana adaletimi geri verene kadar devam edecek. Diğer tüm yolları denedim ama olmadı. Bombaların insanların benim için adalet aramasını sağlamasını istiyorum." Mektup, polisleri Times Meydanı'ndaki bir tiyatro salonuna ve Pensilvanya'daki bir tren istasyonuna yönlendiriyordu. Ama iki telefon kulübesine de hiçbir şey bulunamadı. 26 Kasım'da bombayı bozuk parayla çalışan bir mekanizmaya yerleştirmişti. Bomba patladı ama büyük bir etki yaratamadı. Yılın sonuna gelindiğinde bu kez başka bir gazeteye bir uyarı mektubu gönderdi. "Kentinizdeki bombaları umursamıyorsunuz. Eğer umrunuzdaysa üzgünüm. Adalet arıyorum. İyi değilim. Bu yüzden bu işi yapacağım. Onlar kötü. Adalete teslim olmaları gerekiyor. Yakında herkesin dikkatini çekebilmek için çok sayıda yere bomba yerleştireceğim. Mesela tiyatro koltukları." Mart 1952'de otobüs terminali içindeki bir telefon kulübesinde bomba patladı. Yine kimse yaralanmadı. Haziran ve Aralık ayında New York'taki bir tiyatro salonunda koltukların üzerine yerleştirilmiş olan bombalar patladı.
Aralık'ta ilk kez birisi yaralanmıştı. Bombacı ilk kez bir insanı yaralamıştı. Polisler gazetelere bombacıdan gelen hiçbir mektubu yayınlamamalarını bildirmişti. Ancak halk artık dışarılarda bir yerlerde bir bombacı olduğunu anlamıştı. 1953'te iki farklı mekanda bomba patladı. Daha sonra tren istasyonunda bir bomba daha patladı. Polisler bu bombayı reklamını yapan bir pisliğin el yapımı bombası olarak açıklamışlardı. Daha sonra Pensilvanya'daki bir istasyonda kiralık kasada patlayan bir bomba tespit ettiler. 1954'te New York'taki tren istasyonunda bir tuvaletin içinde patlayan bomba 3 erkeğin yaralanmasına neden oldu. Daha sonra otobüs terminalinde bir bomba daha patladı. Polisler bu bombayla ilgilenirken başka bir ekip Pensilvanya'daki tren istasyonunda onarım için kaldırılan bir telefon kulübesinde patlamaya hazır bir bomba buldu. 7 Kasım 1954'te bir eğlence merkezinde patlayan bomba 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. 1955'te bu kez Brooklyn'deki bir metro istasyonunda bomba patladı. Daha sonra bir mağazanın içindeki telefon kulübesinde bir bomba daha patladı. Pensilvanya'daki kiralık bir dolapta yine bomba patladı. 4 insanın yaralandığı eğlence mekanına önce bir uyarı telefonu geldi, daha sonra da içeride bir bomba daha bulundu. Bombacı durmak bilmiyordu. İstediği şeyi, adaleti alana kadar devam edecek gibiydi. 1956'da Pensilvanya'daki tren istasyonunda patlayan bomba 74 yaşındaki bir erkeği ağır yaraladı. Rockefeller binasında görev yapan bir bekçi 5 cm uzunluğunda bir boru parçasına gömülü olan bir bomba keşfetti. 1956'nın son günlerinde halk kütüphanesindeki telefon kulübesinde bozuk para atan bir memur rafın altında mıknatısla tutturulmuş renkli bir çorap olduğunu gördü. Her iki ucunda da demir bir boru vardı. Bir gazeteye mektup yollayan bombacı bu bombayı ve Times Meydanı'ndaki başka bir bombayı aylar önce yerleştirdiğini söylemişti. Ekipler yıllardır onu arıyorlardı. Birçok şüpheliyi sorguya çektiler. Birçoğunu içeriye tıktılar ama bir türlü gerçek bombacıyı bulamadılar. Dedektifler uzun zamandır Con Edison şirketini inceliyorlardı. Ocak 1957'de şirketin eski bir çalışanı olan George Metesky'yi gözaltına aldılar. Evine girdiklerinde ondan kağıda bir şeyler yazmasını, bir tane G harfi yapmasını istemişlerdi. Zaten George da yaptıklarını inkar etmiyordu. Yıllardır aradıkları adam, yani bombacı oydu. Polisleri garajdaki atölyesine götürdü. Evin içinde kilerde gizlenmiş bombaları, boruları ve bazı malzemeleri onlara gösterdi. George kapıyı pijamalarıyla açmıştı. Polis merkezine giderken ondan kruveze bir takım elbise giymesi istendi. George, Litvanyalı göçmen bir ailenin oğluydu. 1931 yılında Con Edison'ın yan kuruluşu olan bir şirkette kaza geçirmiş ve yaralanmıştı. Soluduğu zehirli kaynar kazan dumanları sonunda 26 hafta yerinden kalkamadı. Daha sonra zatürreye yakalandı. Şirkete açtığı tazminat davası çok uzun bir süre beklediği için reddedilmişti. 3 kez temyize başvurdu ancak aynı şekilde reddedildi. İşsizdi ve kız kardeşleriyle birlikte yaşıyordu. Zamanla şirkete karşı büyük bir nefret ve kin beslemeye başladı. İfadesinde farklı yerlere gizlediği 32 bombanın yerlerini de detaylı olarak polislere açıkladı. Daha sonra 15 bomba daha açıkladı, nerede olduklarını ve patlayacakları tarihleri itiraf etti. Eski deniz kuvvetleri mensubuydu. O yüzden 2. Dünya Savaşı sırasında eylem yapmadığını söyledi. Aramalarda diğerlerinden çok daha büyük olan bir bomba bulunmuştu. George bunu New York Kolezyum için yaptığını açıkladı. Onu 16 yıldır arıyorlardı. Yine de yerleştirdiği bombalar hiçbir insanı öldürmemişti. O yüzden bu olayın üzerine pek gidilmediği düşünülüyordu. Özel bir psikiyatrist, belki de döneminin en iyisi James Russell aslında bombacıyı çok güzel analiz etmişti. Doğu Avrupa kökenli, 40 ile 50 yaşlarında kadın akrabalarıyla beraber yaşayan, temiz tıraşlı, atletik yapılı, düzgün giyimli bir adam ve bir paranoyak. Bunlar James'in tahminleriydi ve çoğu nokta atışı olmuştu. Hatta çok ilginçtir, James bombacının kruveze bir gömlek giydiğini bile öngörmüştü. Şirketin dosyalarında bu tanıma uyan eski bir çalışan olduğu fark edilince George yakalanmıştı. Yıllardır simüle edilmiş bombalar ve sahte bomba ihbarları polis kaynaklarını boşa harcattı ve halkın paniğe kapılmasına neden oldu. George her şeyi itiraf etti. İmzasındaki FP adil oyun demekti. Mahkemeye çıktığında yargıç
onun şizofren olduğunu ve yasal olarak hiçbir ceza almayacağını açıkladı. Nisan 1957'de New York'taki bir hastaneye transfer edildi. Çok fazla yaşayacağı düşünülmüyordu. Ancak 1,5 yıl süren tedavisinin ardından sağlığına yeniden kavuştu. George, terapilerin hiçbirisine yanıt vermemişti. Ancak örnek bir mahkumdu. Hastanede yattığı süre zarfında hiçbir soruna neden olmamıştı. Kız kardeşleri tarafından sık sık ziyaret edildi. Doktoruna insanları öldürmek için kasıtlı olarak bomba yapmadığını söylemişti. George 1970'e kadar psikiyatri merkezinde kaldı. Daha sonra serbest bırakıldı. Verdiği bir röportajda şiddeti bıraktığını söylemişti. Ancak Con Edison şirketine olan öfkesi ve kızgınlığı hala devam ediyordu. Belediye başkanına, emniyet müdürüne 900 mektup yazdım ama bir kuruşluk kartpostal bile almadım. Sonra basın organlarından ilan almaya çalıştım ama hepsi beni geri çevirdi. Hikayemi halka duyurmak zorunda kalmıştım. George, özgür kaldıktan 20 yıl sonra evinde hayatını kaybetti. Hak ettiği tazminatı hiçbir zaman alamadı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.